Arkadaşlar selamun aleyküm herkese. Türkiye'deyiz arkadaşlar. Çok acil bir durumumuz vardı. Ondan dolayı buraya geldik. Mahkememiz vardı açıkçası. Sonra detayları gerektiği zaman sizlerle paylaşırım. Sizlere söyleyemedim gidiyorum diye. Çünkü çok az kalacağım. Bir iki gün kalıp geri dönmek zorundayım Prag'a. Ama şu anda evdeyiz. Babamın yanındayım. Babam hem şehirde hem de köyde burada. Daha doğrusu çoğunlukla köyde kaldığı evimiz var. Burayı seviyor. Şehirde yaşayamıyor. Yapamıyorlar yani. Ben de yapamam. Burası çünkü doğa çok güzel. Artık alışmışız. İşte kuzinedir, ne bileyim evin böyle topraktır, ekmektir, biçmektir. Babam eski insan böyle seviyor bunları. Köy, şehirde yapamıyor. Şu anda ben de yanındayım. Dedik bir de babamızla böyle bir video çekelim. Hem hatıra olur hem ne diyorlar. Gelebilirsin, sıkıntı yok. Hem hatıra olur hem de işte bildiği bazı şeyler var. Babamın normalde huyu değil. Hiçbir şey anlatmaz. Hiçbir zaman hiçbir şey anlatmaz. Ama bu sefer bir değişiklik yapacağız yani. Çünkü ben söyledim, bana hani kırmadı. Yaşadığı böyle birkaç paranormal durumlardan, işte bu gibi şeylerden bahsedecek. Çünkü eskiden buralarda ben kendim de yaşadığım bazı şeyler var. Daha önceden ben videolarda sizlere söylemiştim. Yani eski zamanda işte 40-50 sene önce veya daha öncesinde olan biten bu gibi durumlar mesela şu anda belki çok sık rastlanmıyor ama eskiden bu gibi şeyler daha çok oluyordu. Sebep ne? İnsanların böyle saflığı, temizliğinden dolayı olan insanlara gözüken bazı şeyler vardı mesela. Şu anda insanların gözükmeyi bırak, insanların yanından geçemiyorlar o varlıklar. Çünkü insanlar olmuşlar hepsi, affedersiniz yani, ne diyeyim artık siz anlayın. Ondan dolayı insanlardan korkar olmuşlar. Bu gibi durumlar böyle çok artık can damarlarına bastığımız zaman, bir şeylere yanaştığımız zaman, inat ettiğimiz zaman artık bize son çare olarak böyle bir kendilerini belli ediyorlar bir şekilde. Ama eskiden öyle değillerdi. Şimdi eskiden yaşadığı bazı şeyler var. Yavaş yavaş konu içinde böyle istem dışı söylüyor. Ben de onları hemen diyorum ki böyle işte söylememiştin, daha önce anlatmamıştın. Bu sefer söz aldım. Beraber oturacağız. Hem özlemişim kendini, hem de işte hem çay içeriz hem muhabbet ederiz gibisinden. Hem de sizlere böyle paylaşacağım. Sizler de dinleyin arkadaşlar. Anlatılan her şey gerçektir arkadaşlar. Her şey yani kesinlikle olmayan bir şey değildir. Çünkü babamın huyudur. Bu video olaylarıdır, bu gibi şeylerdir. Asla sevmez. Ve zaten yalan konuşma gibi böyle bir şey insan değil kesinlikle yani. Tanısanız gerçekten hani buna siz ilk baktığınız zaman anlarsınız. Öyle bir insan. Her zaman tek başına her şey yapmış. Kimseye muhtaç olmadan her şey kendi başarmış. Kimseye muhtaç olmadan bir şeyler yapmış bir insan ki herkes, çevresindeki herkes ondan yararlanmış bir insan yani. Dediğimiz gibi anlatacaklarını ben de merak ediyorum. Özellikle biraz önce böyle ufaktan bahsettik. Başta da istem dışı böyle tesadüf oldu söyledi. Ben de dedim ki hem bana anlatmış ol hem de işte sizler için arkadaşlar da dinlesinler. Hiç anlatma dedik, bir çay yapayım dedim hemen. Çay yapıyoruz şimdi. Çay beraber hem çay içeceğiz hem muhabbet edeceğiz. Hem ben dinlemiş olacağım hem de siz dinlemiş olun arkadaşlar. Bu sefer böyle bir videomuz olsun. Hem de babamla beraber burada video çekmiş olalım. Hem de bizim bir hatıramız olsun diye video yapacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar selamünaleyküm tekrar. Az önce bir giriş konuşması yaptım ama şimdi babamla beraberiz. Daha önce hiç babamla videomuz olmadı. Ben az önce de söylediğim gibi babam bu gibi şeyleri sevmiyor. Videonun karşısına geçtiği zaman, işte video çekeceğimiz zaman sanki CNN'e çıkıyormuş gibi böyle bir şey yapıyor yani, rahatsız oluyor. O ne yaptık ne ettik bilmiyorum ama bugün böyle bir video çekmemize izin verdi babam. Şimdi başından geçen bazı şeyler var baba, az önce anlatmaya başlamıştın. Biz de hani ben sana dedim ya, anlatma bana, arkadaşlara duysunlar. Şimdi önceden benim bilmediğim daha önceki konular farklı. En son hiç anlatmadığım dediğin konu neydi mesela? Daha o tekilere sonra o konu anlatın. Gençliğimde bir çobanlık meselesiydi. Tamam. Şimdi o diyelim önceden yani aşağı yukarı işte ortaokulda gittiğim sıralarda, yani kaç sene önce olmuş oluyor bu? İşte hesap edin. 50 sene önce mi? 50 sene önce. 50 sene. 50 sene değilsin. Yani o civarda. Evet. Ha. Rahmetli amcamın bir keçileri vardı. Şimdi
Ben de hiç hayatımda çobanlık yapmamışım. Sadece uzaktan göreyim keçileri. Evet. Çobanları uzaktan göreyim. Bu konuda hiç bilgim yok. Evet. Şimdi amcam da devamlı amcam da bana her konuda, her darlandığı zaman beni arıyor yani. Yardım ettiriyor kendisine. Evet. Bir gün de dedi ki o da bir Austin arabası almış da Austin o zamanlar kırmızı onu böyle Austin. Austin yazıyordu üstüne kırmızı on tarafı böyle kaportası şey Şişme gibi, şişme gibi, göbek şey, gibi böyle. acayip Burun gibi. şey. Ha. Evet. Hala var onlarda. Ben halen görmedim onlardan da. Eski ya. Onlar Çok klasik eski. ya. Onu almış. Şimdi onun taksitleri varmış da Rize'ye gidip o taksitlerini yatırdı. Mali'de var ya şimdi bakacak adam bulamamış. Bana dedi ki ben Rize'ye gideceğim dedi de sen birkaç gün dedim malda dedi biraz çobanlık edebilir misin dedi. Ben de kıyamadım ya bir şey haberim yoktu bir şey dedi ama olur dedim gittim. Zaten biliyorum amcanı çok seviyorsun yani. Seviyordum biliyorum yani. Neyse gittim şimdi yalnız dedi keçilerden dedi sağım olanlar var dedi de onları sağmazsın dedi memeleri çıban olur dedi. Dedim ben nasıl bileceğim onu sağımını ben hayatta bir şey ettiğim yok dedim ben terim hem de tek yani. Yaylada. Yayla dağda işte yaylada değil ama dağdayım böyle. Köyden bayağı uzak işte 1 saatlik, 1,5 saatlik yol yani. Öyle. Şimdi nasıl yapalım, nasıl yapmayalım? Dedim ki sen dedim o sağ elenlerin dedim boynuzlarına yama bağla. Bileyim hangisi olduğunu. İşaret olsun ki ben malın içine baktığım zaman da boynuzlarında kimin boynuzunda yama varsa onu sağarım dedim. O da tamam, o düşündü tamam dedi öyle diyeyim dedi. Neyse o sağlam olanların boynuzlarına kırmızı yamağı güzel bağladı. Böyle bir boynuzuna bağladı. Öyle belli oluyor şimdi. Hangisi sağlam olduğu belli oluyor. Tamam şimdi ben çobanlık etmeye başladım şimdi. Mal önümde amcam gitti. Ben de terim. Amcam giderken de amcamın bir şeyi vardı. O zaman da Steyr tabancası vardı. Steyr tabancası o büyük bir tabanca. Şarjörü alttan girmiyor da üstten kasası bak böyle. Kasayla koyuyorsun da üstten böyle kasayla basıyorsun. Bilenler vardır mutlaka. Çok güzel bir tabanca böyle. Tüfek gibi bir tabanca. Onu şey yaptı. Dedi o bunu da al dedi. Bir tane de tüfek var. Böyle tabancayı da al dedi. Dağda ayı geliyor, bilmem ne geliyor, çakalya var, bilmem şuyu var, buyu var. Tabii, kendini korumak için mecburi. Onları var. Mal şey için. Onları verdi şimdi. Derede nehir, bizim dağ deresi var ya. Orada mal otluyor. Şimdi keçiler diken yemek için dağılıyla sağa sola gideyim. Ben şimdi fazla uzak olanlara gidip döndüreyim oradan, yola koyuyorum. Aynı inekler gibi böyle. Keçidir. Bıraktığın zaman da bırakacaksın, gideceksin, ona gelecekler de. Bilmiyorum ya. Üstümde güzel bir elbise vardı. O dağlarda, orada geze elbiseler de yırtıldı. Pantolon yırtıldı, bilmem gömlek yırtılmış. Öyle kazak yırtılmış üstümde. Artık perişanlık başladı. Ondan sonra baktım ki o derede bir sesler duydum ben. Ne kadar zaman orada kaldın sen bir kere? Aşağı bir gün içinde olmadı herhalde. Yok o aşağı yukarı bir hafta geçti yani. Bir hafta geçti orada o malıyla alakadar. Amcam da o şeyleri o demiş, eve geldi, istirahat etmiş. Bir hafta gelmedi, beni orada bırakma adam var diye. Şimdi
derede ses duydum, derelerde böyle. Ben de bir ses ettim. Birbirimizi anladık. Bizim o şey var, rahmetli Nedim'in kardeşi var, Mehmet. O da rahmetli oldu şimdi de. Bir de bu aşağıda şimdi sağda Recep var, o biliyor işte. Evet. Recep ile Mehmet dereye balık tutmaya gelmişler. Evet. Beni de orada görünce ben de konuştum ya, çağırdık, birbirimize konuştuk. Ya dedim böyle böyle durum var dedim, ben terim dedim. Bana bir yardım edebilir misin dedim birkaç gün dedi. Ben de onlara şey yaptım yani. Olur dedi, biz yardım ederiz dedi. Onlar da artık benimle beraber şimdi çobanlık etmeye başladık. Onlar malın arkasında, ben onda o bir mal yatak yeri var. Orta meşe değildi, orta meşe. Orta meşe dağda. Orası böyle bir düz yerdi de. Şimdi oya çıkıyoruz. Dağ böyle şey var. Dikenlik böyle sert dikenler var. Dar bir yerde. Oradan çıkıyoruz. O yatak yerine çıkacağız. Mal da arkamdan geliyor. O Mehmet'le arkadan geliyor. Recep. Bir tane de büyük bir köpek var. Beyaz bir köpek var. Siyah başlı böyle adamın böyle parçalar öyle bir köpek var. Ayağı tutsa böyle sallar yani. O şekilde kuvvetli bir köpek. O da malın önünden geliyor da ben yatak yerine tamamen böyle yaklaştım. Bir de omuzumda bir nacak var. Balta değil de küçük bir balta gibi böyle omuzumu almışım. Böyle gideyim. Tabanca da belimde var. Gideyim, az gittim o tarafa böyle otların içerisinde tam yolun şeyinde böyle bir kafa gördüm. Gözleri böyle bana bakıyor. Kırmızı gözleri böyle çıkmış, böyle böyle büyüklükte bir kafa böyle sade. Baktım ki ağzında kurbanın iki İlan. Kurbanın arka ayakları iki tanesi dışarı kalmış. Bir taraftan da köpük geliyor yanlardan böyle. Baktım ki onu yutmaya çalışıyor. Şimdi ben de görmemiştim. Tam gitmiştim yani orada gördüm zaten. Dedim ki bu baltayı hemen vurayım dedim. Bu sefer dedim ki ya bu büyük bir şey olur dedim. Bana dedim o arka tarafı görünmüyor çünkü o taraftan sallar beni vurur bir şey eder. Kaçtım biraz geri aşağı yukarı bir 10-15 metre geri geldim yani. Oradan geri geldim. Şimdi orada duruyorum böyle. Birden şok oldum ya ben de hiçbir şeyi unuttum yani. Üstümde silah bir şeyi unuttum yani bir şey olduğunu bilmiyorum ben. Bir de oya odaklanmışım ya o da devamlı orasını kurbağayı yutuyor böyle. Yutmaya çalışıyor böyle. O arada o köpek, büyük bir köpek vardı geldi de yandan geçiyor böyle. Şimdi oya gitmesinler diye beni malla sıkıştı ya böyle beni itikleydi. Malı itiklemeye başladı yani. Arkandan doldurar onlar. Doldurar ben düşüyorum böyle. Geçmeye çalışıyorlar ki boynun üzerinden tutup böyle geriye ediyorum böyle. Köpek geldi geçiyor ederken bu dirseğim benim tabancanın sapına değildi. Belimde. O zaman anladım benim tabanca olduğunu. Hemen tabancayı çektim böyle oradan. Böyle bir tuttum. Bir tane attığım yere biliyorum. Nereye isabet ilk mermiyi nereye attığımı oya biliyorum şimdi. Sonradan baktım orasını. Attım. Baktım ki oradan kan çıktı bu sefer. Böyle mücadeleye başladı böyle kendini şey yapıyor. Kurbağayı bu sefer geri getirmeye çalışıyor. Böyle şey yapıyor. Arka taraftan o otlar tamamen şey oldu. Ezildiler. Karıştırıyor orasını büküyor ya büyük bir şeymiş. Büyük bir yılan yani. Ama çok büyük bir yılan. O bunun canı çıkmadı öyle uğraşıyor. O arada o tabanca sesiyle o mal da o bir dağıldı mı böyle. Sağa sola pısırığın içerisine öyle bir girdi mi öyle mal böyle vuuu diye bir dağıldı. Yine tabanca elimde de tuttum. Bir canı çıkmadı buna bir tane daha attım. İkinci mermiyi de vurdum ona. 10-15 metre mesafede ikinci mermiyi de vurdum. Bu sefer o arada da kurbağayı getirdi yani dışarı çıkarttı ağzında. Gittim baktım birinci mermi o kafasından aşağı geçmiş de ortadaki bir omurga kemiği var ya onun tam yanından geçmiş. İkinci mermi az aşağıdan omurga kemiğini tam ortadan vurmuştu. İki parça etmişti yani.
etten geçmiş de kemiği parça etmişler bu kadar şeyi yani. Ya dedim kendi kendime ki ya ben bu kadar nişancı olamam dedim ya. Bu tesadüf olmuş dedim ama 2 mermiyi de vurdum ben. Bir taraftan diyeyim ki bu yılan mermiyi çeker diyeyim yani. Neyse o arada da onlar yavaş yavaş geliyorlar. Aşağıdan Mehmet'ten o Recep. Ben şimdi oradan çıktım yukarı. O yılanı orada bıraktım. Çıktım da şimdi yukarıdan baktım büyük bir gürgen var. Şimdi gürgenle yeni yaprak açmaya başlamış. O cins gürgen ağaçları var. Bazıları erken yaprak açıyor, bazıları geç açmış böyle. Baktım orada bir tane erken açmış böyle yaprak var. Büyük bir gürgen. Dedim ki şimdi çıkayım dedim. Gürgene dedim da dallarını kesip dedim. Mal yukarı gelmeden onları aşağı düşüreyim dedim. Mal geldiği zaman onları yesin dedim. O zaman kimse de yok. Ama çıkacağım, nasıl çıkacağım? Böyle gürgen aşağı yukarı böyle bir adam da elini atsa böyle o kadar kaba gürgen şey yok yani böyle jelatin gibi kaya böyle sabun gibi dalmal bir şey yok. Oraya çıkmak mümkün değil. Şimdi ben karar ettim acaba nereye çıkayım diye şey yaptım. Baktım aşağısı da biraz dik böyle. Büyük bir karaymış ağaçları var. Bu orman karaymış ağaçları var. Yabani karaymışlar var. O gürgenin de bir yerden bir dalı gelmiş el üstünden. Gelmiş o karaymışların üstüne böyle yaklaşmış yani. Ben tahmin edeyim ki ben bu karaymışın tepesine çıksam yani yavaş yavaş onun dalını bir tutabilsem diyor. Oradan plan ediyorum. Oradan çıkıp oradan şey yaparım. Çıkarım diye şey yapıyorum ama bu sefer inmesi hiç aklımda değil ki nasıl ineceğim diye. O sonraki mesele. İnmesi hiç o anda inmek planı yok yani. Sadece çıkmaya odaklanmışım yani. Kimse de yok şimdi. Mal da ta aşağıda seslerini duyuyorum bazen de. Ben de acele etmişim ki mal gelene kadar o büyük dallar düşüp de malı ezmesin diye. Gelmeden önce halledeyim diye düşünüyorum. Neyse dedim ki ben çıkayım dedim. O karaymışın tepesine çıkarım dedim. Oradan dedim o dalı bir tutarım dedim. O daldan yavaş yavaş dedim çıkarım. Karaymışın tepesine çıktım. Karaymışın şeyine çıktım. Üstüne yavaş yavaş çıktım ki karaymış çıkınca ağırlık bindi ya karaymış böyle duruyordu da. Çıkınca yavaş yavaş indi ya aşağı burası. Böyle aşağı yaylandı ya o uzaklandı. O dal yere uzaklandı şimdi. Balta elimde var. Tabancayı bırakmışım bir şeyde. Gürgen'in köyünde orada. Ondan sonra şimdi çıktım ki böyle şey oldu ya. Uzaklandı. Mesafe açıldı. Dedim ki Naca'yı uzatayım dedim da. Uzun saplı baltayı yani. Baltanın o şeyiyle, sakalıyla o şeyi tutup şey yaparım dedim. Onu uzattım. Ayarladım. O baltanın sapından fazla da beni aşağı indirdi. Neyse bir çare ettim. Şimdi daha böyle dal gelmiş. Buradan da ince bir dal böyle çıkmış böyle şeyde yanında. Yanına böyle biraz onu buldum oradan şeyin ama ince bir dal yani şeyde değil. Baltanın sapını oraya yavaş yavaş taktım. Şimdi orada hafif kuvvet vereyim ya. Beni karaymış kaldırıyor yukarı doğru böyle. Oradan yukarı kuvvet verdiği zaman da hafifleniyorum ya. Karaymış kendisi beni kaldırıyor yukarı. Kaldırıyor neyse baltanın sapını o şeye taktım. Böyle sakalını taktım. Ucuna da şu kadar baltanın sapı var. Ben ucunu tutmuşum. Baltanın sapı o sakalar oya takıldı. Ağırlığımı yavaş yavaş verince bu karaymış yaylıydı ya. Kalktı yukarı. Kalktı ben baltanın sapından asılı kaldım orada. Gerçekten. Altını bilmiyorum. Altı uçurum, kıyamet. Altını o zaman da baktığım yok ki taş mı var ne var altlarında dik bir yer yani. Orman böyle. Ben orada asılı kaldım mı? Baltanın sapıyla oradan asılı kalmışım böyle duruyor şimdi. Can pazarı şimdi çıktı mı meydana? Şimdi o kaçsa baltayla beraber ben düşeceğim aşağı. Nereye düştüğüm de belli değil yani. Hiç oynatmadan yavaş yavaş baltanın sapıyla böyle hiç onun dengesini bozmadan yavaş yavaş çıktığım güç bela o baltanın sapı takılan şeyi tuttum. Dalı tuttum yavaş yavaş derken o dalı tuttum. Bu sefer baltanın şeyini belime soktum. Sapını soktum belime. Onun altıyla o süzüle
Biraz kuvvetli yerine çıktı. Az daha gittim yukarı, kuvvetli yerine çıktım. Ondan sonra üstüne dondum böyle. Dalın üstüne dondum. Orada biraz yorulmuştum ben. Yok düşecektim neredeyse. Orada bayağı bir soluk aldım. Oradan soluk aldım. Şimdi oradan dalın üstünden geçtim şeye. Gövdeye geçtim ama gövdeden de daldan çıkmak meseleyi. Oranın aralarında da mesafe var ya, sabun gibi yani. Oradan oraya tutmak da çıkmak o da zor. Ama bir çare onları da tuta çıktım Gürgen'in tepesine. Tepesine çıktım, yer görünmüyor böyle. Dünya gibi Gürgen yani. Şimdi yukarıdan dallara kesmeye başladım. Dallar düşmeye başladı. O arada da bir dal ötekinin üstüne vurunca o birini de kırıyor. Derken o arada baktım ki o malın tangal sesleri de çan sesleri de aşağıda duyulmaya başladı. Dedim ki şimdi bunlar da şimdi de bir vursa diyeyim artık onlar da ölecekler mallar diyeyim bir taraftan acele etmişim. Velhasıl kelam o kesebildiğim kadar dallardan kestim. Düştü aşağı. Şimdi ineceğim ben. Şimdi inmeye başladım. İneceğim ama şimdi o karaymış ta kaldı dünyanın ucunda doyulu. Ben kaldım bu tarafta. Kuvvet verip de ben ne edeceğim şimdi orada nasıl ineceğim? Yüksek yer. Atlasam atlayamıyorum. Gövdeden ensem inemiyor. Aynı böyle sincap gibi o daldan geçtim. Artık en son kendimi karar aldım ki o arada da baltaya attım aşağı. Baltanın işi bitince baltaya attım aşağı. Dedim ki en sonu hesap ettim de dalın böyle en yerine geldim. Böyle ona vurduğunuz zaman yaylanmayacak gibi böyle şeyine geldim. Ayağımı da kontrol edeyim böyle. Dalına. O Gürgen'in dalında yukarıda. Bastın ya. Buradan dedim Karaymış'ın o dedim uçacağım dedim artık. Buradan uçacağım dedim orada. Oradan ne tutabilirsem tutacağım. Artık ya düşerim ya kalırım ya artık ne olursa olur dedim. Oraya bir kafa bilsem diyeyim orasının dallarında mallarında. Neyse oraya geçtim o şeye. Resmen Tarzan gibi ya. Eskiden koli kuvvetinde yerindeydi yani ağaçlar böyle hiç yoktu. Neyse oradan velhasıl kelam oradan can pazarda var ya artık ineceğim. Uçtun mu? Hem de nasıl uçtum biliyor musun? Gerçek. Orada gerçek diyeyim de ben yalan değil mi? Yalan konuşmuyor musun? Oradan benim hiç aklıma da gelmezdi. Oradan birisi benim oradaki böyle videomu çekmiş olsa İşte o tarihlerde video yok. O zaman da çekmiş olsa bunu yani bu insanoğlu bunu böyle yapabilir diye düşünmezdi yani. Sonra Karaymış'ın dalını tuttum. Neyse oradan bir uçtum. Karaymış'ı böyle bir dalların ne bulduğumsa gözümde görmedi ya ne bulduğumsa tuttum orada. Beni aşağı doğru o ağırlığıyla bir indirdiler aşağı böyle tekrar baktım ki düşmeyeyim hiç görmedim. Kaldırıyor böyle sallatıyor böyle beni. Neyse durdu yavaş yavaş da oradan aşağı indi. Gövdesine aşağı indi. Geçtim o Gürgen'in köyüne böyle bir yattım. Bir baktım yukarı. Ya dedim ki bu akıllı adamın işi değil. Buradan bunu çık, bunları kes, havaya indir, havaya böyle diyelim. O zaman deseler dedim ki bana çıkacaksın bir daha ya böyle bir şey yap. Kesinlikle mümkün değil yapamazdım. Yani. Ya da öyle bir şey gelmişti benim başıma da işte o gelmişti derken gerçek olay yani bu. Ondan sonra indim tabii o şeyle de o Recep ile geldiler o şeyin altına geldiler. Mehmet onlar da gördüler ya dediler ya sen bunu nasıl çıktın da nasıl indin da nasıl böyle yaptın bunu şaşırdılar. Recep ile Mehmet de keçiler için yardıma gelmiştiler ya. Ben de amcam bağlamıştı da boynuzlarıyla yama bağlamıştı. Sağlayacak olanlar bil diye. Birkaç gün geçti ya otlayla mal daha iyiydi. Ormanların içine dikenlere takılıyor bilmem ne ediyor derken o yana bu yana ederken boynuzlarındaki düşüyor. Düşenler de var mı? Ben hangisi var gördüğümüzse onu onu biliyorum yani sağlamak için. Meğerse 3-4 tanesi düşmüş böyle. Sonra Mehmet ile Recep geldikleri zaman çadırda oturduk. Onlar mala bakayla. O Recep maldan çok anlıyor. Onların da eskiden malları falan varmış. Koyunları, keçileri o malcı aslında. Öyle bir göz yazıyordu malın içinde.
Bana dedi ki ya dedi o keçinin memesinden su takay dedi bana. Ben de dedim hangisinin memesinden? Ben de gittim öyle diyorum. Ya göster hangisinin memesinden su takıyor dedim. Dedi ha dedi o keçinin memesine iyi bak dedi ha, damla damla su takıyor dedi. Ya bir baktım bu memesi dolmuş. Dedim ki amcam dedim bana dedim sağ elinin boynuzuna yama bağlamıştı dedim. Onları gösterdim onlar var dedim. Ya dedi yama durur mu dedi bunların boynuzunda bu keçinin boynuzuna yama durur mu? Ya düşmüş dedi işte o yama bağlıymış meğersem dedi. Düşmüş dedi şimdi memesi dolmuş dedi. İyi dedim onu tutalım. Tuttuk samaya başladık. Baktı dedik aha bir tane daha orada var. Öyle 3-4 tane çıkarttı ya dedim Güreş'im. Ya sen ne iyi ki geldin dedim ya. Ya sen olmasa ben ne edecektim dedim. Biraz daha bak dedim. Belki dedim birkaç tane daha bulursun. Birkaç tane daha belki var öyle dedim. Öyle çıkarttı onları da. Sonra amcam geldi o zaman anlattı. O da anlattılar ya onlar. Amcam da güle güle patladı ya dedi. Ama bende ne elbise kaldı ne hiçbir şey kaldı. Böyle her tarafım yırtık pırtık eve geldim yani en sonunda kurtardım orada yani. Bir de o şey vardı ya sen söylediğin ben duymadım gerçi bana anlatmamışsın da o at olayı. Ya at olayına sen söylesene ben zaten duymamışım onu. Ya at olayı bu Biraz ürkütücü, paranormal. at olayı bu cin meselesi. Ben işte anlatıyorum. Cin çarptı. At o değil de ya ben cin çarptı diyorum. Ben cinler çarpmış. İşte nasıl olduğu nasıl yani? Ya o bizim aşağıda yine Mehmet'in abi Nedivan nişanlısı vardı da ona gitmiştim öyle eğlenmek için, sohbet etmek için. Oradan eğlendik, yaptık. Saat 1.30-2 sıralarında işte, 2 sıralarında daha da geç işte o sıralarda kaldım. Uzun boylu. Ondan sonra ben gelmek istedim, gelmek istedim karanlık. Sis gibi karanlık. Ekip de yok elimde. Dediler ki ya madem bu kadar geç oldu, burada kal gitme. Sabahtan yiyorsun dediler. Ne olacak yani? Burası da ev dediler yani. Yani burada arkadaşlara da söyleyeyim lafı unutma da. O yollar hep arazili, engebeli, dağlık, vadi, ne bileyim yani düzgün bir arazi şeyimiz yok ya. Gece ışık da yok. Dağlardan aşıyorsun ince kendi patika yollarından işte geliyorsun yani artık o. Yani bir de eliyle yokluyor. Tabii yani eskiden elektrik gibi oluyordu. Elektrik o yoksa Kör bittiği gibi. zaman pili mesela körü körüne geliyordun. Bana dediler ki ya ışığın da yok dediler de. İstersen ışık verelim yani böyle Elektrik. Elektrik de yok değil de o zamanlar da böyle açık ateş vardı ya böyle eksi değil de Meşale gibi küçük böyle. Meşale gibi ucunda ateşi var, közü var. Salladığı zaman da böyle rüzgardan yanıyor, parlıyor. Bazen alev böyle, bazen közü böyle gidiyorsun yani. Evet. Ben de kendi delikanlı onu yediremedim. Asam istedim ama ya dedim boş ver dedim ben giderim dedim. Kapıya bir çıktım karanlığa bir daha geri dönemedim. Ama cilt gözüme parmaklarını soksa da görmem yani hiç böyle Ya işte bunun delikanlılıkla ne alakası var? Evet. Havada da öyle o akşam olmuş ki böyle sisli böyle karanlık bir şey olmuş. Gökyüzünün şeyi de gitmiş yani. Neyse çıktım biraz o yavaş merdivenden indim o patika yollarına ettim. Şimdi gideceğim bastığım yeri bilmiyorum. Ettiğim yeri bilmiyorum. Kalkalım bu sefer elimle yokluyorum şimdi böyle yanları. Hiç olmazsa dedim. Tabancayı da çıkardım elime. Böyle tuttum da bir taraftan burayla bir taraftan tabancayla böyle elimle tutmuşum da değdireyim böyle elimle tutayım da. Bir şey olursa diye niye tabancayla da bu basacağım diye. Ben ne çıktıysa da. Ama çok korkunç bir olay bak bilmiyorum. Oradan geldim yavaş o mezarlıkları vardı. Mezarlıkları geçtim yukarı. O zaman da bu arada bizim o mezarlıkların alt yer mezarlığı da orası. Diken. Hem de ormanıydı, karanlık, dikenlik şu bu. Oradan geçtim. Bizim bu evin altına geldim. Ya da bizim kendi yerimize yukarıdan böyle yoldan kendi yerimiz böyle oya çıktım. O yolun devamı bu yoldan devamı var ya patika yolu. Evet. Ya oradan aşağı bir şey geliyor ama ben o yolda olsam hani o yolda dedim ki bu yolda dursaydım dedim. O gelen bana bir vurduysa düşürecek dedim artık neyse öyle geliyor. At gibi bir şey geliyor. Yerliği sarsılıyor. Ben de yukarı çıktım ya şimdi öyle durayım. Ne durduğuna böyle
bakayım ama nereye baktığım belli değil ki. Bir şey Malzeme ne görmeyeyim. çıkacak? Ne Bir gelecek? şey görmeyin zaten da. Baktım ki aşağıdan o gelen at gibi bir şey. Attan da biraz ufak. İnek gibi bir şey böyle. Beyaz, hep beyaz böyle. Bembeyaz. Ata benziyor yani. Oradan geldi, o da atladı benim önüme yukarı. Atladı yukarı. Şimdi atlama, silah tabanca zaten elimdeydi ya. Tabancayı hemen böyle tuttum ona. Şimdi böyle duruyor şimdi daha böyle. O bana bakar, ben ona bakar. Şimdi o bakar, kendi kendime diyeyim ki ya şimdi bu tamam, bu nedir bilmiyorum ama ben bunu atacağım ama ya bu da cin de olabilir diyeyim kendi kendime de. Cin ise diyeyim, tabancanın namlusunu ben ona tutmuş biliyorum dedim ama belki bana döndürmüştü diyeyim. Onu düşünebiliyorsun. O kadar düşünebiliyorum. Bu elimle burada tutmuşum ya, bu elimle yoklayayım ki tabancanın namlusu nerededir diye. Böyle bana taraf mıydı yoksa ona taraf mıydı diye böyle yoklayayım. Bir elimle de yoklayayım. Tamam güzel hiç olmazsa Onu düşündüm ben cin olur dedim da beni çarpar bu nedir dedim böyle bakar bana. O bana bakar ben ona bakar. Sıkıntılıydı. İnsan aklına onlar gelmez normalde. Yani insanın aklına onlar gelmez. Evet. İnsan aklındakini unutuyor. Aklındakini unutuyor yani. Da, cinde olursa diyeyim ben duymuşum ya sana sözde. Bu tabancayı namlusu sana gelir diyeyim de sen ters tutan bilirsen dedim ben. Neyse uzatmayalım. O bakay ben ona bakayım derken dedim ki ne olursa olsun dedim buna bir tane koyuyorum. Attım bir tane. Bir tane attım, gümlettim bir tane. Garantiyi de almıştım ya. O hemen atladı aşağı yola. Geldi o yola atladı. Gidecek istikametine doğru gene aynı koşaraktan gitti. Hiçbir şey olmadı. Gitti de bir şey olmamış demek de. Atladı aynı o yola koşa aynı öyle yukarıdan geldiği gibi o gürültüyle öyle gitti. Ben de eve çıktım hemen. Herkes yatmış ya. O gecenin saatinde kimse yok ya evde. Ben de odaya geçtim. Yattım. O sabah o akşam pek bir şey yok ya. Biraz şeydim ama ertesi akşam beni alıyorlar getiriyorlar dağa. Rüyanda. Beni getiriyorlar dağa. Bilmem çeşitli yerlere gidiyoruz. Beni öyle bir yorutuyorlar ki canım çıkıyor benim. Bir taraftan iyilikle arkadaşlarım var. Onlar bir taraftan beni yalnız bir yere bırakıyorlar. Onları bulmak için uğraş. Zorluk çıkarıyorlar. Bilmem ne oluyor derken sabahtan benim pestilim çıkıyor. Onlar şimdi seni alıyorlar bir yerlere dağlara götürüyorlar, gezdiriyorlar mı? Gezdiriyorlar, bir eğlencelere getiriyorlar. Bir yerlere getiriyorlar böyle düğünlere, bayramlara, bilmem nelere. Bayramlar, düğün dediğin şekil normal bizim düğünlerimiz gibi bir insanlar mı var orada? Yani tabii aynı insanlar var da böyle gideysen bir şeye mesela gece gruplarına gideysen de böyle eğlenceli oluyor, danslar oluyor. O gibi şeyler yani. Öyle. Ya dedim ki o cin meselesiyle o zamanda da o hemen aklıma geldi. Dedim ki üç kulüverler bir elemde okumaya başladım. Aynı o şeyde. Uykuda. Ya rüyada onu gördü. Bunlar cindir diyeyim bir taraftan da. Okurken onlar böyle yanımdan küçülüyorlar böyle. İnce uzaklaşıyorlar, küçülüyorlar, kayboluyorlar. Dua bitince tekrar geliyorlar. Duayı okuyunca gidiyor. Bir rahat diyorum o zaman. Böyle şey oluyor. Bir rahat diyorum. Onlar böyle öyle olan bana bir şeyler daha yaptırdılar. Anam o zaman da ya sen çarpın mısın dediler bana. Nuska bir şeyler yaptırdılar o zamanlarda. Biraz daha uğraştım derken ondan sonra o işten de öyle zor kurtuldum. Köpek olayı nasıl oldu? Köpek olayı o çarşıya Perşembe günü inmiştim de. Hafta bizim buranın... Hafta oldu. Perşembe bizim buranın haftası haftası Perşembe günü olduğu için. Eskiden araç da yok, bilmem ne de yok. Zaten her gün de inme imkanın yok. Hem imkanı yok hem de köye, mahalleye de yolumuz yoktu ya. Belli bir okulun yanlarında oralara bir yol geliyordu. Araba yolu. Oradan bu tarafa da yaya patika yoluyla geliyorsun. Ormandan geliyorsun mahalleye, evdeki yoluna. Evet. Oradan üstümde yeni elbise var böyle takım elbise giymişim. Elbisemde kıyak, utili. Oradan geleyim böyle. Tam bizim bu mahalleye geldim. Orada yolun altında sağ tarafta bir mezarlıklar var orada. Oradan geçerken baktım bir böyle bir ses geliyor. Arada duruyor ama sık da etmiyor. Diyor. Bir duydum, dinledim. Az gördüm. O mezarlığın içinde aşağıda. Şimdi geleceğim bu tarafa. Epey geldim ama kafama takıldı yani. Bu nedir dedim ya. Bunu oraya dedim. Nasıl eve gideyim dedim. Döndüm geri. Yavaş gittim o şeye. Mezarlığın sırtına kadar gittim. Bakıyorum aşağı henüz. Orada akşamlarına böyle biraz görünüyor şeyler.
orman dikenlikle mezarlığın üstüne diken sarmış. Orada görünüyor da. Arada mezarlığın üstüne dikenle böyle hafif bir oynuyor böyle hafif. Oluyor buraya gelir. Yavaş yavaş oradan aşağı indi. Ayağında çamurlandı. Böyle o elbiseleri ayağında çamurlandı. Ayakkabı vardı güzel her şey. Orada ayakkabı çamurlandı. Devam. Yavaş yavaş indim baktım. Tam mezarlığın ortasında simsiyah bir köpek. Öyle duruyor böyle. Mezarlığın ortasında tam geçmiş mezar uzun böyle eni böyle mezarlık uzun ya. Hı. Bu şeyine göre. Tam ortasında. Tam ortasında Enine göre. böyle böyle duruyor. Ya bu köpek duruyor ama niçin burada duruyor bu köpek dedim ya. Mezarlık. Acaba yani cin gibi bir şey mi dedim, nedir dedim ya. Ama iyi bakıyorum köpek bu, köpek yani. Yani köpek ama cin de köpeğe benzer diyeyim. Nasıl bir şey diyeyim yani. Yavaş yavaş derken şimdi o benim gözüme bakar, ben onun gözüne bakarım böyle. Yani sanki birbirimizden böyle bir şeyle konuşmak gibi oluyor. Gözümüzden anlarız yani. Öyle. Yani. Bir iletişim olmuş oluyor. Köpeğin gözündeki şeyle benim gözümdeki. Yani köpek de anlıyor beni. Ben de onu anlıyorum. Evet. Derken bir baktım ki arka ayağımın bir tanesine orada bir dikenler var böyle ince. Sert diken değil de bir de gevşek dikenler oluyor böyle sarılan. Evet. O bir tanesi sarılmış oraya. Ayağına. Arka ayağına. Aha. Dedim bu o zaman köpek dedim da bunu kurtarayım ama nasıl kurtarayım? Belki tutarken beni dedim ısırırsa dedim ne yapacağım bu pozisyonu mezarımın içinden çıkamam dedim. Bunu yine kaldım burada. Uğraşta yeni de elbise var. Uğraşta burada dur. Kimse görmeyecek bir şey yok. Nasıl olsa kimse bilmiyor orada kaldı. Mezarın içinde uğraşmış. Millet de gelmez. Ses de etsen gelmez mezar diye. Kimse yok zaten. Hayır olsa ne olacak? Mezarın içinde sen bağırsan mezarlık diye korkudan kaçarlar. Ben bağırsam bile oradaki duyar bile kaçar zaten. Onu diyorum da kimse gelmez. Bir de köpeği görürseler beraber tamam. Bir de köpekle beraber seni yakalarsalar orada. Hem mezarlıkta. Sonunda Sonra gerçekten köpek miymiş yani? gerçekten köpeği. Neyse. Orada ne işi var onun ya? Anlatsana baba. En son giderken sana son bakışını. İşte yavaş derken böyle elimi getirdim o da bana bakar. Getirdim yavaş da ben gene dedim tedbirli olayım. Ne olur ne olmaz. Bu anladı benden. Ben de anladım ama bu köpektir dedim. Ben sonunda Aynen. sağa solu belli olmaz dedim. Evet. Bunun boynunun üstünden hemen elimle tuttum. Girdim içeri. Bu ayağımı da üstüne böyle attım. Gece mezarın içinde uğraşıyor. Mezarın içinde. Ya var ya arkadaş eve giderken geri döndün ne var diye bir de mezarın içinde onunla mı uğraşıyorsun? O kafama takılmış ya benim. Ona varmak için gittim ya. Zaten o cin olsa bile demiştir ki bu buraya kadar geldiyse hani Yazık buna ya, artık hiçbir çarpmaya gerek yok yani. Bu beni çarpar. Bu beni çarpar. Beni çarpmadan ben buradan bir kurtulayım demiştir. Onu kurtardın. Şimdi bırakamam onu. O görünce ben onu bırakıp eve gelemem yani. Belki cin değil de köpekti. Ben de biliyorum ama. Evet. Ondan sonra öyle tuttum yavaş bir elimle de ayağını kaldırırım. Ayağının o dikenini koparttım. Onu uğraştım. Onu koparttım. Ben çıktım geri mezarlıkta onu bırakmayayım boynunu. Sığmasın diye. Bu sefer onu çekeyim bu yani. Mezarlıktan çıkartayım. Çıkmaya şimdi o da bitmiyor ya. O da Korkmuş ya. Büyük köpek ya. Yerinden oynama. Şimdi bıraksam bırakamam. Onu bıraksam ben korkarım şimdi. Hani bir ısıracak diye bırak. Evet. Bir de ben tuttum yakaladım. Evet. Ya var ya nelerle uğraşmışsın. Neyse köpeği zorla çıkarttım. Ama öyle diyorsunuz da. Köpeğin en son kim bakışı çok manidar sırf bu yüzden. İşte tamam sırf o yüzden de hayvanlar sen ona iyilik yaptığın zaman tabii baştan ne olduğunu anlamadığı için belki saldırıyor ama sen iyilik yaptıktan sonra da artık olayı çözdükten sonra o sana minnettar kalıyor. Evet, minnettar kalıyor Aynen, sana. minnetkar bir bakış atmış. Yani bizim şu anda bizim akrabalarımız bilmem nelerimiz can ciğer dediklerimiz her zaman içimizde olan o affedersiniz nankörün kahpenin önde gidenleri var. Yani şu anda. O yüzden onlar insan. Onların adını insan koymuşuz. Ama ötekiler hayvan. Hayvan olmasına rağmen, konuşmayı bilmemesine rağmen yapılan iyilikleri bakışlarla, hareketlerle insanlara, bizlere
belli etmeye çalışıyor. Nankör olmadıklarını Doğru, o şekilde. orası öyle aynen. Ama Nasıl biz insan olarak Gelmiş değil mi? Çok güzel. Ben baba. dedim ya, yapmadığımız yok bizim birbirimize. Şimdi onu köpeğe bırakmıyorum mesela. Onu artık onu aldım. Ben o dağlar, o şeyden, o ormandan yola çıkaracağım çaresi. Biraz dik orası. Şeker. Neredeyse eve getireceğim baba. Ya eve getireceğim de ondan kurtulayım da ondan kurtulayım. Kafası da ısırmasın diye. Ben ondan kurtulmaya çalışıyorum. Orada bıraksam bırakamıyorum. Yani. Bıraksam ben çıkarttım ama o mezarlığı yani de ben kaçamıyorum ya. Ha. Beraber bundan mecburi çıkartacağım bunu. Kendini de bir garantiye alıyor. Evet. Mecburi yola çıkartacağım. Çare yok. Köpek de demiştir belki. Ne kadar iyiliksever bir insana rast geldim. Beni ta yola kadar çıkartıyor. Kurtardığı yetmemiş. Aynen. Ben kendimden korkarım. Onu orada Ben anladım. Yer uygun olmadığı için hani bıraksan hızlı kaçma durumun olmaz. O da sana saldırır diye düşün. Ne olur ne olmaz. He. Velhasili kelam çıkardım yola. Yolda çıkardım ha böyle dedim. Tutayım da birkaç metre böyle. O yani gitsin dedim. İteyim, beni ısırmasın. Benden uzaklaşın dedim. Ben aslında. Evet. Böyle biraz götünden böyle tuttum. İtikledim. Biraz gitti böyle. 3-5 metre gitti. Oradan döndü bana ha böyle bakar. O da diyor ki bana bu kadar iyilik yaptı. Ondan sonra niye hani kovdu beni herhalde. İnan oradan şimdi böyle bir itikledim biraz gitti ya. Döndü şimdi bana bakar böyle. İşte Kendi de zift gibi siyah. Öyle baktı ben de biraz baktım. Ondan sonra Ama belki yine köpek sanıyorsun belki ama hani öteki türlü olma ihtimali de var yani. bilmiyorum işte. İşte Çünkü hiç kimsenin köpeği Ben köpek hem biliyorum. o saatte hem onun bulunduğu yerde hem de renk olarak hem de köydeki Siyah, köpekleri öyle biliyor bir zaten. köpek, siyahdan bir gördüğüm yok köpek yani. Köyde yok ama dedim belki başka bir köyden gelmiş olabilir. her şey burada şüpheli. Yani bulunduğu yer, saat, zaman, rengi, davranışları hepsi şüpheli yani burada. Son bakışı. Yani bu hepsi şüpheli bir durum yani burada. Ha? Gerçekten Sen öyle köpek diye belki bir şey olmamıştır. Belki senin niyetini sınamışlardır hani. Ama o yüzden belki bir şey olmamıştır yani. Öteki türlü ya olabilir işte ama ben köpek diye bildim ama dediğin gibi cin de olur, Olur, bilmem ne olur. olur, her şey olur. Öyle köpek de bizim köyde pek görmemişim yani ama dedim kendi kendime belki görmediğim köpek bizim köyde de var dedim ben ne bileyim yani. Velhasili kelam o köpeği de öyle kurtardık işte oradan da. Hep üstü başımda pis oldu. Takım elbise vardı. Ayakkabı uğraş bir daha onu bunları temizle yıkar. yine konulara yine böyle devam ederiz. Şimdilik arkadaşları bilmiyorum ne kadar böyle bu konular ilgilerini çekti veya çeker. Eğer olursa yine böyle videolar yaparız. Yorumlardan yazarlar arkadaşlar. Yine böyle hatta canlı yayınlarda da yaparız. Burada olduğum sürece yaparız. Ya Sonra ben- fazla kalmayacağız da. Benimkisi bir köy yaşantısı. Gerçek bir doğal şey yani. Evet. Bir konular, mevzu, olay bunları anlattım yani. Yok zaten anlatmıyorsun her zaman bir şeyler anlattığın yok da yani bu sefer böyle oldu nasıl olduysa. Yine bu şekilde daha yaşadığı çok şeyler var arkadaşlar. Hayatlar hep dağlarda, yaylalarda geçmiş yani eski zamanların insanları. Şimdi mesela o dediği olayı mesela ben ses duysam mezarlığın içinde gitmeyi bırak olduğum yerde bayılırım mesela. Aynen. Öyle yani. Gidip yardım edeceksin. Ne olduğu belli olmayan o şekilde. Köpeği çıkartacak Yani öyle bir şey falan. var mı yani? Öyle resmen yani gümbürtüye gidersin şu an. Aynen. O yüzden onlar da bir değişik cesaret isteniyor. Neyse bu arada arkadaşlar közde patates yapmışız. İnşallah bir gün sizlerle de buluşuruz böyle beraber yine yeriz. Hem videoyu şimdilik sonlandıralım uzun olmasın. Hem de dediğimiz gibi eğer ki hani ilgi çekerse isterseniz bu şekilde yine burada bulunduğum sürece böyle muhabbetler yaparız. Benim hatıralarım daha çok var. İşte Ama onlar hepsini böyle konuşuruz. gerçek Daha- hatıra da öyle şey değil yani. Evet, Uydurma şeyler, gerçek yalan yaşantıları yani bunlar gerçek yaşanmış olaylar. Gerçek kendi yaşadığım şeyler yani. Evet. İnşallah yorumlardan yazarlarsa onlara göre tekrar bunlardan böyle diğer olayları da anlatırsın. Diğer konulardan da bahsederim yani. Böyle hem sen de alışmış İlgilerini olursun. çekerse hani başkası birisi anlatsa ben anlattığım gibi ben onu ilgiyle izlerim ya dinlerim yani. Evet. Çünkü ne diyor, nasıl diyor, böyle gerçek olduğu için ben ilgimi çeker dinlerim. Daha ilginç olaylar var. Onları da sırasıyla olmasa yine böyle konuşuruz, muhabbet ederiz. Hem de bizim için de bir anı bir hatıra olmuş olur böyle. Sizler de keyif alıyorsanız arkadaşlar yazın.
Şimdilik bu kadar diyelim. Fazla uzatmayalım. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kim dinliyorsa da ben de teşekkür ediyorum. Onlara sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Aynı şekilde babamın da hepinize selamı var. O da aynı şekilde video karşısında konuşmayı pek bilmiyor. Yani özellikle böyle kelimeleri çevirmesini bilmez. Neyse onu anlatır. O şekilde konuşur. Ne kadar da dikkat etse biraz böyle sizin anlamadığınız kelimeler olabilir mesela. Burasının şivesiyle alakalı. Varsa yazarsınız, ben size söylerim arkadaşlar anlamının ne olduğunu. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.